Ders 1. Oda ücretlerini hesaplayın. Anla, gitmeden önce tüm oda ücretlerinin ödendiğinden emin olalım. Bu iyi bir fikir, John. Daha sonra sürpriz istemeyiz. Kesinlikle. Bunlarla önceden ilgilenmek her zaman daha iyidir. Katılıyorum. Sorunsuz bir çıkış süreci sağlamak için sorumlu bir yaklaşımdır. Ayrıca, her şeyin halledildiğini bilmek bize gönül rahatlığı verir. Kesinlikle. Yoldayken endişelenmemiz gereken bir şey daha az. Artı, daha sonra herhangi bir yanlış anlaşılma veya anlaşmazlıktan kaçınabiliriz. Bu doğru. Herhangi bir sorunu hemen ele almak daha iyidir. Ve tüm ödenmemiş faturaları derhal ödemek iyi bir uygulamadır. Kesinlikle. Kuruluşa ve hizmetlerine saygı gösterir. Ve başkaları için de iyi bir örnek teşkil ediyor. Evet, sorumlu gezginler olmak önemlidir. Şimdi gidip oda ücretlerini ödeyelim. Ders 2. Seyahat belgeleri düzeltildi. Anla, gerekli tüm seyahat belgelerini hallettiğimizden emin olmalıyız. Haklısın John. Gitmeden önce her şeyin düzene girmesi çok önemli. Pasaportlarımızın geçerli olup olmadığını ve süresi dolmamış olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Kesinlikle. Geçerli pasaportlar olmadan seyahat edemeyiz. Ayrıca gerekli vize veya izinlere sahip olduğumuzdan da emin olmalıyız. Evet, varış noktamız için giriş koşullarını kontrol etmek çok önemlidir. Herhangi bir seyahat kısıtlamasını veya özel düzenlemeyi göz ardı etmemeliyiz. Bu doğru. Gerekli herhangi bir özel dokümantasyonun farkında olmamız gerekir. Ayrıca önemli belgelerimizin kopyalarını güvenli bir yerde saklamalıyız. İyi bir nokta, John. Yedek kopyaların olması her zaman akıllıca olacaktır. Ayrıca herhangi bir aşıya veya tıbbi sertifikaya ihtiyacımız olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Evet, sağlığımız ve güvenliğimiz bir öncelik olmalıdır. Ders 3. Milli parkları ziyaret etmek. Peki ya sen, Anna? Hiç milli parkı ziyaret ettiniz mi? Evet, John. Bazı milli parkları ziyaret etme fırsatım oldu ve harikaydılar. Kulağa inandırıcı geliyor, Anna. Her zaman milli parkları ziyaret etmek istemişimdir. Nefes kesen doğal güzellik ve doğa ile bağlantı kurma şansı sunarlar. Hayal edebiliyorum. Hangi milli parkları ziyaret ettiniz? Yellowstone Ulusal Parkı ve Yosemite Ulusal Parkı'nı ziyaret ettim. Vay canına. Bunlar iki ikonik park. En çok neyden zevk aldın? Yellowstone'da, Old Faithful Geyser gibi jeotermal özellikler büyüleyiciydi. Bu eşsiz bir deneyim olmalı. Peki ya Yosemite? Yosemite'nin yükselen granit kayalıkları ve çarpıcı şelaleleri beni huşu içinde bıraktı. Bu manzaraların ihtişamını hayal edebiliyorum. Yürüyüşe gittin mi? Evet, güzel yürüyüşlere çıktım ve nefes kesen manzaralara tanık oldum. Unutulmaz bir deneyim gibi geliyor. Milli parkları kesinlikle seyahat listeme ekleyeceğim.
Şiddetle tavsiye ederim John. Doğanın sunabileceği çok şey var ve milli parklar onu keşfetmenin harika bir yoludur. Yakında bir gezi planladığımdan emin olacağım. Deneyimlerinizi paylaştığınız için teşekkürler Anna. Ders 4. İhtiyacınız olanları bulmak. Anna, alışveriş yaparken ihtiyacın olan her şeyi buldun mu? Neredeyse her şey. En sevdiğim ayakkabı markasından çıkmışlardı. Bu utanç verici. Bir alternatif buldunuz mu? Evet, farklı bir markadan benzer bir stil buldum. Bunu duymak güzel. Bazen seçimlerimizde esnek olmak zorundayız. Kesinlikle. Uyum sağlamak ve uygun alternatifler bulmak önemlidir. Listenizdeki diğer tüm öğeleri bulmayı başardınız mı? Evet, neyse ki diğer her şey mevcuttu. Bu harika. İşler stokta kalmadığında sinir bozucu olabilir. Evet, ancak aklınızda bir yedekleme planı veya alternatif seçenekler olması her zaman iyi bir fikirdir. Kesinlikle. Hazırlıklı olmaya ve farklı olasılıklara açık olmaya yardımcı olur. Ve bazen, daha da sevdiğimiz yeni ürünler keşfediyoruz. Bu doğru. Her zaman farklı seçenekleri keşfetmeye değer. Ayakkabılara rağmen bulduklarımdan memnunum. Ders 5. Vejetaryen seçenekleri. Evet, yapıyorlar. Çeşitli vejetaryenleri var. Affedersin John, ama konuşmana kulak misafiri olamadım. Özür dilerim. Yanlış bir şey mi söyledim? Hayır, hiç de değil. Sadece birçok yerin çeşitli vejetaryen seçenekler sunduğunu belirtmek istedim. Bu doğru. Farklı beslenme tercihlerine hitap etmek önemlidir. Kesinlikle. Vejetaryenlik giderek daha popüler hale geliyor. Ve restoranların ve kafelerin bunu kabul ettiğini görmek harika. Evet, tüm müşteriler için kapsayıcılık ve özen gösterir. Tamamen katılıyorum. Çeşitli seçeneklere sahip olmak önemlidir. Ve sadece vejetaryenler için değil. Birçok insan vejetaryen yemeklerin daha sağlıklı bir seçim olarak tadını çıkarır. Bu iyi bir nokta. Vejetaryen yemekler besleyici ve lezzetli olabilir. Yani, dışarıda yemek yerken vejetaryen seçeneklerin mevcut olduğunu bilmek güzel. Kesinlikle. Herkesin enjoy yapabileceği bir şey bulmasını kolaylaştırır. Ders 6. Yüksek lisans derecesi almak. Yüksek lisans yapmaya karar verdim. Bu harika. Hangi alanla ilgileniyorsunuz? Araştırma yapmayı ve alanın biliş anlayışına katkıda bulunmayı amaçlıyorum. Kulağa büyüleyici geliyor. Belirli bir odak alanı seçtiniz mi? Evet, özellikle dikkatin hafıza üzerindeki etkilerini incelemekle ilgileniyorum. Bu zorlu bir konu. Araştırmanıza nasıl yaklaşmayı planlıyorsunuz? Yeni içgörüler ortaya çıkarmak için deneyler yapacağım ve verileri analiz edeceğim. Bu titiz bir süreç gibi geliyor. Bunun için heyecanlı mısın?
Kesinlikle. O alana anlamlı bir katkı yapmak için sabırsızlanıyorum. Eminim harika bir iş çıkarırsın. Çalışmalarınızda iyi şanslar. Teşekkür ederim. Desteğiniz ve cesaretlendirmeniz için teşekkür ederim. Hoş geldin. Araştırma bulgularınızı duymak için sabırsızlanıyorum. Seni güncel tutacağımdan emin olacağım. Tekrar teşekkürler Anna. Ders 7. Bir kararı değerlendirmek. Teklifi inceledim ve genel olarak adil görünüyor. Bunu duymak güzel. Herhangi bir endişeniz var mı? Evet, tartışmak istediğim birkaç endişem var. Tabii ki. Onları gözden geçirelim. Özellikle ne hakkında endişeleniyorsun? Zaman çizelgesi ve gerçekçi olup olmadığı konusunda endişeliyim. Bu geçerli bir endişe. Bu konuyu ekiple gündeme getirdiniz mi? Henüz değil ama bir sonraki toplantımızda bunu gündeme getirmeyi planlıyorum. Bu proaktif bir yaklaşımdır. Başka hangi endişeleriniz var? Bazı yönler için bütçe tahsisi konusunda da emin değilim. Bu detayları açıklığa kavuşturmak önemlidir. Finans departmanıyla konuştun mu? Henüz değil ama daha fazla bilgi almak için onlara ulaşacağım. Bu akıllıca bir karar. Bu endişeleri önceden ele almak önemlidir. Katılıyorum. Her şeyin doğru bir şekilde ele alınmasını sağlamak çok önemlidir. Yardım etmek için yapabileceğim bir şey varsa bana haber ver. İyi şanslar, John. Teşekkür ederim Anna. Desteğiniz ve tavsiyeleriniz için minnettarım. Ders 8. Spor salonu rutini. Her gün spor salonunda ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Değişiyor. Ama ortalama olarak yaklaşık 1,5 saat harcıyorum. Bu oldukça özel bir egzersiz rutini. Hangi egzersizleri yapıyorsun? Ağırlık kaldırma ve germe egzersizlerinin bir kombinasyonuna odaklanıyorum. Zamanınızı kaldırma ve germe arasında nasıl bölersiniz? Genelde ağırlık kaldırmaya yaklaşık 45 dakika ve germeye 45 dakika harcıyorum. Bu iyi dengeli bir yaklaşımdır. Takip ettiğiniz belirli bir programınız var mı? Evet, kişisel bir antrenör tarafından tasarlanmış özelleştirilmiş bir programım var. Bu harika. Motive olmanızı nasıl sağlarsınız? Belirli hedefler belirliyorum ve ilerlememi düzenli olarak takip ediyorum. Bu akıllı bir strateji. Tutarlı kalmak için herhangi bir ipucunuz var mı? Hoşunuza giden egzersizleri bulun ve düzenli olarak spor salonuna gitmeyi alışkanlık haline getirin. Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bunu aklımda tutacağım. Hoş geldin. Fitness yolculuğunda bol şans, John. Ders 9. Takım çalışmasının gücü. Takım çalışması herhangi bir angarya sorununu çözebilir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. İşleri çok daha kolay hale getirecek. Herkes katkıda bulunduğunda, görevler daha verimli bir şekilde tamamlanabilir. Kesinlikle. Ortak bir hedef için birlikte çalışmak çok önemlidir. İletişim ve işbirliği bir ekip ortamında anahtardır. Bu doğru. Herkes aynı sayfadayken,
İşler sorunsuz gidiyor. Her ekip üyesinin katkısını takdir etmek ve takdir etmek önemlidir. Kesinlikle. Herkesin çabalarını tanımak moral ve motivasyonu artırır. Ve zorluklar ortaya çıktığında, birleşik bir ekip etkili çözümler bulabilir. Kesinlikle. Takım çalışması, çeşitli becerileri ve bakış açılarını bir araya getirir. Ekip çalışmasıyla harika şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Ben de aynı inancı paylaşıyorum. Birlikte, herhangi bir engelin üstesinden gelebiliriz. Ders 10. Stresi yönetmek. Stresi nasıl yönetirsiniz? Derin nefes almayı ve meditasyonu çok faydalı buluyorum. Derin nefes almayı duydum ama nasıl çalıştığını açıklayabilir misin? Derin nefes alma, bedeni ve zihni rahatlatmak için yavaş, derin nefes almayı içerir. Kulağa basit ama etkili geliyor. Ne sıklıkla uyguluyorsun? Derin nefes almayı günlük rutinime dahil etmeye çalışıyorum. Özellikle stresli anlarda. Herhangi bir teknik gerektiriyor mu yoksa herkes yapabilir mi? Herkes yapabilir. Sadece sessiz bir yer bulun. Rahatça oturun ve nefesinize odaklanın. Peki ya meditasyon? Stres yönetimine nasıl katkıda bulunur? Meditasyon zihninizi sakinleştirmenize izin verir ve iç huzuru bulun. Dikkatinizi odaklamayı ve şu anda mevcut olmayı içerir. Önerdiğiniz belirli bir meditasyon türü var mı? Farkındalık meditasyonu ve rehberli meditasyon gibi çeşitli türleri vardır. Sizin için en uygun olanı keşfetmek ve bulmak iyidir. Genelde ne kadar süre meditasyon yaparsınız? Genellikle 10-15 dakikalık kısa seanslarla başlıyorum ve daha rahat hale geldikçe süreyi kademeli olarak arttırıyorum. Bu işe yarar. Stresimi yönetmek için derin nefes ve meditasyon yapacağım. Bunu duyduğuma sevindim. Unutmayın, tutarlılık anahtardır. Herhangi bir rehberliğe ihtiyacınız olursa iletişime geçmekten çekinmeyin. Teşekkür ederim Anna. Tavsiyeniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Hoş geldin, John. Kendinize iyi bakın ve refahınıza öncelik verin. Yapacağım. Tekrar teşekkürler Anna. Ders 11. Mutfak tezgahında eşyaları bırakmak. Onları mutfak tezgahında bırakın lütfen. Pekala, bunu hemen yapacağım. Teşekkür ederim Anna. Onları orada bulmak benim için uygun. Anlıyorum. Her şeyi görünür bir yerde bırakacağımdan emin olacağım. Bu harika olurdu. Bir şeyler aramak için bana zaman kazandırıyor. İşleri sizin için kolaylaştırmaya yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum. Düşüncelerini takdir ediyorum Anna. Hiç sorun değil. Size yardımcı olabileceğime sevindim. Yardımlarınız benim için her zaman değerlidir. Teşekkür ederim John. Hizmet edebildiğim için mutluyum. Çok yardımcısın, Anna. Etrafta olduğun için minnettarım. Benim için bir zevk, John. Seni desteklemek için buradayım. Ders 12.
Önemli ayrıntıları kontrol etme. İyi nokta. Bunu da kontrol ettiğimizden emin olalım. Kesinlikle. Önemli detayları gözden kaçırmamalıyız. Katılıyorum. İşimizde titiz olmak çok önemlidir. Çift kontrol doğruluğu sağlar ve hataları önler. Bu doğru. Yüksek standartları korumamıza yardımcı olur. Her şeyi dikkatlice gözden geçirmek için zaman ayırmalıyız. Kabul ettim. Güvende olmak üzülmektense daha iyidir. Detaylara dikkat. Başarı için çok önemlidir. Profesyonelliğimizi ve özverimizi gösterir. İşimizde her zaman mükemmellik için çaba göstermeliyiz. Kesinlikle. Çatlaklardan hiçbir şeyin kaymadığından emin olalım. Ders 13. Gecikmeli varış. Seni beklettiğim için üzülüyorum. Sorun değil. Hepimiz bazen gecikiyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Bu konuda endişelenme. Bu şeyler olur. Anlayışınız için teşekkürler Anna. Hayat tahmin edilemez. Esnek olmalıyız. Haklısın. Sabrınız için minnettarım. Hiç sorun değil. Sen hazır olduğunda buradayım. Gelecekte gecikmeleri önlemek için elimden geleni yapacağım. Tek isteyebileceğimiz bu. Hadi ilerleyelim. Teşekkür ederim Anna. Anlayışına değer veriyorum. Benim için bir zevk, John. Hadi başlayalım. Ders 14. Ödeme koşullarını kabul etmek. Peki ya ikimiz için de işe yarayan ödeme koşulları? Karşılıklı yarar sağlayan bir düzenleme bulmalıyız. Her iki tarafın da ihtiyaçlarını dikkate almak önemlidir. Farklı seçenekleri tartışabilir ve bir orta yol bulabiliriz. Kulağa mantıklı geliyor. Açık bir konuşma yapalım. Şeffaflık müzakerelerde anahtardır. Kabul ettim. Beklentiler konusunda net olmalıyız. İkimizi de tatmin edecek bir anlaşmaya varabiliriz. Amaç bu. İş dünyasında adalet önemlidir. İşe yarayan bir çözüm bulabileceğimize eminim. Ortak bir zemin bulma isteğiniz için teşekkür ederiz. Benim için bir zevk, John. Kazan-kazan sonucu için çalışalım. Ders 15. Hidratlı kalmak. Günde en az 8 bardak iç. Mükemmel. İzlemek de önemliydi. Günlük tükettiğimiz su miktarı. Bu doğru. Hidrasyon sağlığımız için çok önemlidir. Yeterince su içmek vücudumuzun düzgün çalışmasını sağlar. Aynı zamanda vücudumuzun tüm organlarına uygun ısıyı ulaştırmamıza yardımcı olur. Sindirim ve dolaşıma da yardımcı olur. Ayrıca cildimizin nemli ve parlak tutar. Sindirim ve dolaşıma da yardımcı olur. Ayrıca cildimizin nemli ve parlak tutar. Ayrıca cildimizi nemli ve parlak tutar. Sindirim ve dolaşıma da yardımcı olur. Ayrıca cildimizi nemli ve parlak tutar. 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 Ayrı
Kesinlikle. Suyun sayısız faydası vardır. Hidrasyonu alışkanlık haline getirmek çok önemlidir.
Gittiğimiz her yerde yanımızda bir su şişesi taşımalıyız. Bu iyi bir fikir. Düzenli olarak içmeyi hatırlatıyor. Genel refah için hidrasyonumuza öncelik verelim. Kabul ettim. Sağlığınız ve susuz kalmanız için tezahürat, Anna. Teşekkürler, John. İşte kendimize bakmak için. Ders 16. İlgili deneyime sahip adaylara önceliklendirme. İlgili deneyime sahip adayları işe almak şirketimizin başarısı için çok önemlidir. Kesinlikle, John. Yeni işe alınan kişilerin çalışmaya başlamasını ve anında katkıda bulunmasını sağlar. Deneyim, adayların masaya değerli beceri ve bilgi getirmelerini sağlar. Doğru, John. Öğrenme eğrisini azaltır ve üretkenliği artırır. Dahası, deneyimli adaylar genellikle zorlu durumları daha etkili bir şekilde ele alabilirler. Kesinlikle, John. Zaten benzer durumlarla karşı karşıya kaldılar ve bunlarda nasıl gezineceklerini biliyorlar. İlgili deneyime sahip adaylara öncelik vermek, kapsamlı eğitim ihtiyacını da en aza indirir. Bu geçerli bir nokta, John. Şirket için zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Ek olarak, deneyimli adayların kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahip olma olasılığı daha yüksektir. Bu doğru, John. Rollerinde iyi performans gösterme yeteneklerine dair bize güven veriyor. Genel olarak, ilgili deneyime sahip adaylara öncelik vermek, işe alım için stratejik bir yaklaşımdır. Daha fazla aynı fikirde olamazdım, John. Yetenekli ve yetenekli bir işgücümüz olmasını sağlar. Kesinlikle, Anna. Şirketimizin uzun vadeli başarısına yapılan bir yatırımdır. Ders 17. Menüde köpek eti bile var. Egzotik yemekler sunan bu yeni restoranı duydum. Menüde köpek eti bile var. Oh, gerçekten mi? Kulağa alışılmadık geliyor. Ancak, daha geleneksel ve etik gıda seçeneklerine bağlı kalmayı tercih ediyorum. Bu anlaşılabilir, Anna. Başka birçok lezzetli seçenek var. Kesinlikle, John. Çeşitli lezzetler sunan farklı mutfakları keşfedebiliriz. Harika bir fikir, Anna. Daha önce tatmadığımız egzotik meyveleri de deneyebiliriz. Evet, meyve ferahlatıcı ve sağlıklı bir seçim olabilir. Tat tomurcuklarımızı tatmin etmenin harika bir yolu. Kesinlikle, Anna. Dengeli ve çeşitli bir diyete sahip olmak önemlidir. Katılıyorum, John. Yemeğin kendi başına bir macera olması büyüleyici. Aslında, Anna. Farklı yemek seçeneklerini keşfetmek ufkumuzu genişletmemizi sağlar. Bu doğru, John. Mutfakları aracılığıyla yeni kültürleri deneyimlemek için bir fırsat. Kesinlikle, Anna. Yiyeceklerin insanları birbirine bağlamanın ve unutulmaz deneyimler yaratmanın bir yolu vardır. Ders 18. Yanlışlıkla gömleğimin üzerindeki bir düğmeyi yırttım. Affedersin, Anna. Küçük bir sorunum var. Yanlışlıkla gömleğimin üzerine bir düğme yırttım. Oh hayır, John. Bu talihsiz. Kolayca değiştirilebilecek bir düğme mi?
Evet, standart bir düğme. Bir yedek bulabileceğime ve tekrar dikebileceğime inanıyorum. Bu bir rahatlama, John. Küçük bir sorun olması ve düzeltilebilmesi harika. Kesinlikle, Anna. Bu sadece kolayca çözülebilecek küçük bir rahatsızlıktır. Yedek düğmeyi bulmak için yardıma ihtiyacınız olursa, bana bildirin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Teşekkür ederim Anna. Teklifinize minnettarım. Eşleşen bir düğme bulabilecek miyim bakacağım. Bu bir plan gibi geliyor John. Kısa sürede düzeltebileceğinden eminim. Elimden geleni yapacağım, Anna. Bazı temel dikiş becerilerine sahip olmak her zaman iyidir. Kesinlikle, John. Bu tür küçük onarımların üstesinden gelebilmek oldukça faydalı olabilir. Aslında, Anna, çeşitli durumlarda sahip olmak için kullanışlı bir beceridir. Ders 19. Satın almadan önce denediniz mi? Yanlışlıkla çok dar bir çift ayakkabı aldım. Satın almadan önce denemeliydim. Sorun değil, John. En iyimizin başına gelir. Satın almadan önce denediniz mi? Ne yazık ki yapmadım. Acelem vardı ve çok sıkı olacaklarının farkında değildim. Satın almadan önce ayakkabıları denemek her zaman iyi bir fikirdir. Doğru uyumu sağlamaya yardımcı olur. Dersimi aldım, Anna. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağım. Bu akıllıca bir yaklaşım, John. Ayakkabıları denemek ve rahatlığını kontrol etmek için zaman ayırmak önemlidir. Kesinlikle, Anna. Rahat ayakkabılar refahımız ve ayak sağlığımız için gereklidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. Doğru uyumu bulmak için zaman ayırmaya değer. Aslında, Anna, bizi gelecekte rahatsızlıktan ve olası sorunlardan kurtarabilecek küçük bir adımdır. Ders 20. Süresini düşündün mü? Bir iş teklifi düşünüyordum ama sözleşmenin süresinden emin değilim. Bu dikkate alınması gereken önemli bir husus John. Sözleşmenin süresini ve uzun vadeli hedeflerinizle nasıl uyumlu olduğunu düşündünüz mü? Evet, Anna. Belirli bir süreye bağlı kalmanın artılarını ve eksilerini tartıyorum. Sözleşme süresinin ilgili her iki taraf için de işe yarayıp yaramadığını değerlendirmek çok önemlidir. Kesinlikle, Anna. Beklentiler ve taahhütler konusunda netliğe sahip olmak çok önemlidir. İşverenle esnek bir sözleşme süresi olasılığını tartıştınız mı? Evet, Anna. Müzakere için yer olup olmadığını araştırmak için bir konuşma başlattım. Bu proaktif bir yaklaşım, John. Karşılıklı yarar sağlayan bir çözüm bulmanızı sağlar. Sözleşme süresinin gelecekteki kariyer beklentilerinizi nasıl etkileyebileceğini düşünmek önemlidir. Kesinlikle, John. Uzun vadeli hedeflerinizle ve isteklerinizle uyumlu olduğundan emin olmak istersiniz. Aslında, Anna, sözleşmenin süresini değerlendirmek için zaman ayırmak akıllıca bir karardır. Genel iş memnuniyetinizi ve profesyonel gelişiminizi etkileyebilecek önemli bir faktördür. Bu doğru, Anna. Koşullarınız için en uygun bilinçli bir karar vermek önemlidir.
Kesinlikle, John. Kariyer yolculuğunuz düşünceli düşüncelerle yönlendirilmelidir. Katılıyorum Anna. Kısa vadeli taahhütler ve uzun vadeli hedefler arasında doğru dengeyi bulmakla ilgilidir. Ders 21. Hazırlıklı olun ve evden çıkın. Hazırlıklı olmak her zaman iyidir. Kesinlikle, hazırlıklı olmak zamandan ve stresten tasarruf sağlar. Kabul ettim. Genelde sabah 7'de evden ayrılırım. Ya sen? Aynı saatte gidiyorum. Sabah 7:30'da. Bu erkendir. Uyanmakta zorlanıyor musunuz? Bazen, ama fazla uyumadığımdan emin olmak için birden fazla alarm ayarlıyorum. Bu iyi bir strateji. Yeterince uyumak için erken yatmaya çalışıyorum. Uyku refahımız için önemlidir. Ben de öncelik veriyorum. Kendine iyi bakman harika. Bir gece önce eşyalarımı da hazırlıyorum. Bu akıllıca. Kıyafetlerimi hazırlıyorum ve çantamı önceden hazırlıyorum. Sabahları zaman kazandırır, değil mi? Kesinlikle. Her şeyi alıp gidebilirim. Umarım her gün sorunsuz bir sabah rutininiz olur. Teşekkür ederim. Mümkün olduğunca verimli hale getirmeye çalışıyorum. Ders 22. Hafta sonu planları. Hafta sonu yaklaşıyor. Planın var mı? Pek değil. Genelde rahatlamayı severim. Kulağa hoş geliyor. Ben de evde vakit geçirmekten zevk alıyorum. Yoğun bir haftadan sonra şarj etmenin harika bir yolu. Kesinlikle. Bazen en sevdiğim TV şovlarını yakalarım. Ben de bunu yapıyorum. Biraz eğlenmek güzel. Katılıyorum. Boş zaman aktiviteleri için zaman bulmak önemlidir. Kesinlikle. Peki ya sen? Hafta sonu için herhangi bir planın var mı? Henüz değil ama hava güzelse yürüyüşe çıkabilirim. Kulağa harika geliyor. Doğa çok ferahlatıcı olabilir. Evet, dış mekanla bağlantı kurmanın harika bir yolu. Umarım harika bir hafta sonu geçirirsiniz. Ne yapmaya karar verirseniz verin. Ders 23. Şık seçimler. Yeni kıyafetler almam lazım. Umarım şık olanları vardır. Beğendiğimiz bir şey bulacağımızdan eminim. Mevcut birçok seçenek var. Bu doğru. Kendimizi güvende hissettiren kıyafetler bulmak önemlidir. Kesinlikle. İyi giyinmek özgüvenimizi artırabilir. Katılıyorum. Ayrıca, gardırobumuzu güncellemek her zaman güzeldir. Yeni stilleri ve trendleri denemek için harika bir fırsat. Farklı seçenekleri keşfetmeyi dört gözle bekliyorum. Moda meraklısı arkadaşlardan da öneriler isteyebiliriz. Bu iyi bir fikir. İkinci bir görüş almak her zaman yararlıdır. Alışveriş deneyiminden de keyif aldığımızdan emin olalım. Ders 24. Başkalarını teşvik etmek. Örnek olarak liderlik etmeye inanıyorum.
Burada da aynı. Başkalarını da aynısını yapmaya teşvik etmeliyiz. Kesinlikle. Eylemlerimiz başkalarında olumlu değişime ilham verebilir. Destekleyici olmak ve çevremizdekileri motive etmek önemlidir. Deneyimlerimizi paylaşabilir ve gerektiğinde rehberlik sunabiliriz. Bu şekilde bir büyüme ve ilerleme kültürü yaratabiliriz. Katılıyorum. Birlikte bir fark yaratabiliriz. Başkalarını tam potansiyellerine ulaşmaları için teşvik edelim. Sahip olmak harika bir zihniyet. Paylaştığımıza sevindim. Ders 25. Rezervasyon yapmak. Bu işe yarıyor. Benim için ayırtabilir misin lütfen? Tabii ki. Rezervasyonu sizin için tamamlayacağım. Teşekkür ederim Anna. Yardımın için minnettarım. Hiç sorun değil. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Senin gibi güvenilir birine sahip olmak harika. Elimden geldiğince yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum. Harika bir iş çıkarıyorsun. Tekrar teşekkür ederim. Hoş geldin, John. Sana yardım etmek benim için bir zevk. Ders 26. Sağlıklı kalmak için ipuçları. Hey, sağlıklı kalmak için herhangi bir ipucunuz var mı? Kesinlikle. Dengeli bir diyet yemek esastır. Başka ne yapabilirim? Düzenli egzersiz de önemlidir. Ne kadar egzersiz yapmalıyım? Günde en az 30 dakika egzersiz yapmayı hedefleyin. Kulağa uygulanabilir geliyor. Başka ipucu var mı? Yeterince su içerek sulu kaldığınızdan emin olun. İyi nokta. Başka bir şey var mı? Genel sağlığınızı desteklemek için yeterince uyuyun. Uykuya öncelik vermeye çalışacağım. Başka ipucu var mı? Aşırı stresten kaçının ve rahatlamanın yollarını bulun. Bu mantıklı. Son bir ipucu. Zihinsel sağlığınıza da dikkat etmeyi unutmayın. Bunu aklımda tutacağım. Tavsiye için teşekkürler. Ders 27. Hedef kitleye ulaşmak. Hedef kitleye nasıl ulaşıyorsunuz? Sosyal medya kampanyaları kullanıyoruz. Hangi platformlar en etkili? Hedef kitleye bağlıdır. Ancak Facebook ve Instagram popüler seçeneklerdir. Kampanyaları nasıl başarılı hale getiririz? İlgi çekici içerik oluşturarak ve hedefli reklamcılık kullanarak. Kampanyanın etkinliğini ölçmeye ne dersiniz? Erişim, etkileşim ve dönüşümler gibi ölçümleri analiz ediyoruz. Kampanyaları nasıl geliştirebiliriz? Reklamları sürekli izleyerek ve optimize ederek. Kullanabileceğimiz başka stratejiler var mı? İnfluencer işbirlikleri ve e-posta pazarlaması da etkili olabilir. İlginç. Son ipucu var mı? En son trendlerden haberdar olun ve stratejilerinizi buna göre uyarlayın. Ders 28. Sözleşme koşulları.
Sözleşmenin şartlarını aldık. Hangi belirli noktaları arıyorsunuz? Ödeme koşulları ve teslimat programı ile ilgileniyorum. Ödeme koşulları hakkında endişeleriniz var mı? Ödemenin faturadan itibaren 30 gün içinde yapıldığından emin olmak istiyorum. Bu makul görünüyor. Peki ya teslimat programı? Tahmini teslimat süresi ve gecikmeler için cezalar hakkında açıklamaya ihtiyacım var. Bu noktaları gözden geçireceğim ve size geri döneceğim. Başka bir şey var mı? Garanti hüküm ve koşullarını bilmek faydalı olacaktır. Bunu incelemeye dahil ettiğimden emin olacağım. Başka noktalar var mı? Ayrıca fesih hükümlerini ve uyuşmazlık çözme prosedürlerini de kontrol etmeliyiz. Ders 29. Sırayı ayarlama. Kesinlikle, beğeninize göre ayarlayabiliriz. Ne tercih ederdin? Harika. Ben köri ile gideceğim o zaman. Belirtildi. Tercih ettiğiniz belirli bir baharatlık seviyesi var mı? Orta baharatlık benim için mükemmel olurdu. Pekala, orta baharatlı. Başka bir şey var mı? Koriye biraz fazladan sebze ekleyebilir misin? Elbette, çeşitli sebzeler ekleyebiliriz. Belirli olanlar var mı? Dolmalık biber, havuç ve brokoliyi severim. Belirtildi. Bu sebzeleri köriye dahil edeceğiz. Başka bir şey var mı? Hepsi bu kadar. Tercihlerimi karşıladığınız için teşekkür ederim. Ders 30. Yeni akıllı telefonlar ve hız. Hey, yeni akıllı telefonları gördün mü? Evet, harika görünüyorlar. Ne arıyorsun? Daha hızlı bir telefona ihtiyacım var. Şu anki olanım çok yavaş. Anlıyorum. Hız kesinlikle önemlidir. Hızlı performans için hangi telefonu önerirsiniz? XYZ markasının en son modeli mükemmel hız ve performansa sahiptir. Kulağa umut verici geliyor. İyi bir kamerası da var mı? Evet, gelişmiş özelliklere sahip yüksek kaliteli bir kameraya sahiptir. Mükemmel. Pil ömrüne ne dersiniz? Pil ömrü de etkileyicidir. Düzenli kullanımla tüm gün sürer. Tam olarak ihtiyacım olan şey bu. Başka önemli özellikler var mı? Geniş bir depolama kapasitesine ve şık bir tasarıma sahiptir. Benim için mükemmel bir telefon gibi geliyor. Gidip kontrol edeceğim. Ders 31. Konuşma yetenekleri. Konuşma yetenekleri günümüz dünyasında değerli bir beceridir. Tamamen katılıyorum. Etkili iletişim birçok kapı açar. Kişisel ve profesyonel ilişkilerde yardımcı olur. Kesinlikle. İyi iletişim güven ve anlayış oluşturur. Ayrıca fikirleri ve düşünceleri net bir şekilde ifade etmeye yardımcı olur. Bu doğru. Mesajımızın doğru bir şekilde iletilmesini sağlar. Artı, güven ve benlik saygısını artırır. Kesinlikle.
İyi konuşmak olumlu bir izlenim bırakır. Konuşma becerilerimizi geliştirmek için zaman ayırmaya değer. Katılıyorum. Uygulama ve öğrenme önemli bir fark yaratabilir. İletişimimizi geliştirmek için fırsatları araştırmalıyız. Bu harika bir fikir. Atölye çalışmaları ve kurslar faydalı olabilir. Ayrıca çeşitli insanlarla sohbet edebiliriz. Evet, bu bizi farklı bakış açılarına ve fikirlere maruz bırakıyor. Sürekli iyileştirme, etkili bir konuşmacı olmanın anahtarıdır. Ders 32. Ada deneyimi. Ay canına, kulağa harika geliyor. Ada nasıldı? Nefes kesiciydi. Her yerde bozulmamış plajlar ve yemyeşil yeşillikler. Benzersiz yerler veya cazibe merkezleri var mıydı? Evet, bir uçurumun tepesinde çarpıcı bir deniz feneri vardı. Çevrenin harika bir manzarasını sunmuş olmalı. Kesinlikle. Turkuaz suları ve uzak adaları görebiliyorduk. Şnorkelli yüzme veya sörf gibi su aktivitelerini denediniz mi? Evet, şnorkelle yüzmeye gittim ve renkli mercan resifleri ve balıklar gördüm. Kulağa inanılmaz geliyor. Bunu deneyimlemeyi çok isterim. Gerçekten unutulmazdı. Doğanın güzelliği en iyi halindeydi. Şimdi benzer bir adaya bir gezi planlamaktan ilham alıyorum. Şiddetle tavsiye ederim. Hayal kırıklığına uğramayacaksın. Deneyiminizi paylaştığınız için teşekkürler. Rüya gibi geliyor. Ders 33. Emeklilik planlaması. Emekliliğe hazırlanmak için yeterli zamanımız olmalı. Katılıyorum. Bu emekliliğin rahat olmasını istiyoruz. Açık finansal hedefler koyarak başlamalıyız. Bu çok önemli. Odaklanmış ve motive olmamıza yardımcı olur. Ayrıca yaşam tarzımızı ve istenen emeklilik yaşımızı da göz önünde bulundurmalıyız. Kesinlikle. Bu, finansal ihtiyaçlarımızı tahmin etmemize yardımcı olacaktır. Akıllıca tasarruf etmek ve yatırım yapmak güvenli bir gelecek için çok önemlidir. Evet, farklı yatırım seçeneklerini araştırmalıyız. Planlarımızı düzenli olarak gözden geçirmek ve ayarlamak önemlidir. Kabul ettim. Koşullar değişebilir. Bu nedenle esneklik anahtardır. Sağlık ve sigorta ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalıyız. Kesinlikle. Tıbbi harcamaları planlamak çok önemlidir. Dikkatli bir planlama ile endişesiz bir emekliliğin tadını çıkarabiliriz. Ders 34. Porsiyon kontrolü. Porsiyonlarımı daha iyi kontrol etmem gerekiyor. Bu akıllıca bir hareket. Porsiyon kontrolü sağlık için önemlidir. Başka bir ipucu, yüksek kalorili yiyecek alımınızı sınırlamaktır. Kesinlikle. Bunlar kilo alımına katkıda bulunabilir. Yavaş yemek ve her lokmanın tadını çıkarmak da faydalıdır. Evet, bu beynimizin dolu olduğumuzda kayıt yapmasını sağlar. Daha küçük tabaklar ve kaseler kullanmak zihnimizi tatmin hissetmesi için kandırabilir. Bu iyi bir strateji.
Porsiyon boyutlarını azaltmaya yardımcı olur. Yemek yerken dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınmak da aşırı yemeği önleyebilir. Kesinlikle. Yemeğe odaklanmak vücudumuzu dinlememize yardımcı olur. Ve ara sıra şımartmak sorun değil, ama ölçülü olarak. Ders 35. Hobiler. Hey, en sevdiğin hobin nedir? Okumaktan zevk alıyorum. Rahatlamak ve öğrenmek için harika bir yol. Okumak gerçekten harika bir hobidir. Ben de seviyorum. Peki ya sen? En sevdiğin eğlence nedir? Gitar çalma konusunda tutkuluyum. Bu benim kaçışım. Bu müthiş. Müzik çok terapötik olabilir. Tamamen katılıyorum. Kendimi ifade etmemi sağlıyor. Hobiler kişisel gelişim ve tatmin için gereklidir. Rutinden bir mola sağlarlar ve yaratıcılığı teşvik ederler. Kesinlikle. Hobiler neşe ve başarı duygusu getirir. Sevdiğimiz aktivitelere zaman ayırmak önemlidir. Evet, hayatımızı zenginleştiriyorlar ve bizi daha mutlu bireyler yapıyorlar. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Hobiler değerli bir hazinedir. Ders 36. Parktaki restoranlar. Parkta restoran var mı? Hayır, restoran yok. Ama kendi yemeğimizi getirebileceğimiz birkaç piknik alanı var. Bunu bilmek güzel. Sanırım o zaman piknik yapabiliriz. Evet, güzel bir fikir olabilir. Sandviç ve atıştırmalık getirebiliriz. Bir plana benziyor. Ben de içki hazırladığımdan emin olacağım. Harika. Parkta güzel bir gün olacak. Katılıyorum. Doğanın tadını çıkarmak ve açık havada yemek yemek her zaman güzeldir. Kesinlikle. Restoranlarda yemek yemekten ferahlatıcı bir değişiklik. Ben de öyle düşünüyorum. Ayrıca, daha bütçe dostu olabilir. Kesinlikle. Kendi yemeğimizi getirerek tasarruf edebiliriz. Bunu dört gözle bekliyorum. Eğlenceli ve rahatlatıcı bir gün olacak. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Hadi parkta geçirdiğimiz zamanın tadını çıkaralım. Gerçekten de. Harika bir deneyim olacak. Ders 37. Evde rahatlamak. Bugün değil. Sanırım evde rahatlayacağım. Kulağa hoş geliyor. Bazen ara vermek iyidir. Evet, gevşemek ve şarj etmek için biraz zamana ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Anlıyorum. Öz bakıma öncelik vermek önemlidir. Kesinlikle. Uzun vadede daha üretken olmamıza yardımcı olur. Haklısın. İş ve rahatlama arasında bir denge kurmak çok önemlidir. Gerçekten de. Daha odaklanmış ve verimli olmamızı sağlar. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Yani, evde izin gününün tadını çıkarın. Teşekkür ederim. En iyi şekilde yararlanacağım ve verimli bir gün geçireceğim. Bunu duymak harika. Kendinize biraz zaman ayırın ve keyfini çıkarın.
Yapacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Ders 38. Atıştırmalıklar için meyve alma. Bu iyi bir fikir. Sanırım elma ve muz gibi biraz meyve de alacağım. Bu sağlıklı bir seçim. Meyveler harika atıştırmalıklar yapar. Evet, aynı zamanda besleyici ve lezzetlidirler. Kesinlikle. Vitamin ve enerji sağlarlar. Katılıyorum. Meyve yedikten sonra her zaman kendimi iyi hissediyorum. Sağlıksız atıştırmalıklara dalmadan tatlı tutkunuzu tatmin etmenin akıllı bir yoludur. Kesinlikle. Ayrıca, meyvelerin hareket halindeyken taşınması ve yenmesi kolaydır. Bu doğru. Onları hızlı ve ferahlatıcı bir atıştırmalık olarak alabilirsiniz. Sağlıklı seçenekler seçimi konusunda aynı sayfada olduğumuza sevindim. Ben de. Refahımıza dikkat etmek önemlidir. Kesinlikle. Öyleyse, biraz meyve alalım ve atıştırmalıklarımızın tadını çıkaralım. Ders 39. Ambiyans ve satın alınabilirlik. Restorantın atmosferi nasıl? Rahat ve davetkar bir ambiyansa sahiptir. Oldukça hoş. Bunu bilmek güzel. Güzel bir atmosferde yemek yemekten zevk alıyorum. Evet, genel yemek deneyimini geliştirir. Katılıyorum. Ambiyans bir yemeği daha keyifli hale getirebilir. Kesinlikle. Harika bir yemek deneyimi için havayı belirler. Kulağa harika geliyor. Bunu dört gözle bekliyorum. Ancak fiyatlardan emin değilim. Pahalı olabilir. Bu geçerli bir endişe. Menüyü ve fiyatları önceden kontrol etmeliyiz. Bence bu akıllıca olur. Sürpriz istemiyoruz. Kesinlikle. Satın alınabilirliği de düşünmek önemlidir. Anladığına sevindim. Bilinçli bir karar verelim. Ders 40. Yatak tercihi. Pekala, bir otel odası ayırtalım. Tek kişilik veya çift kişilik yatak ister misiniz? Tek kişilik yatak benim için iyi olurdu. Fazla alana ihtiyacım yok. Pekala, bunu not edeceğim. Tek kişilik bir yatak. Teşekkür ederim. Düşündüğün için minnettarım. Sorun değil. Rahat olduğundan emin olmak istiyorum. Çok düşüncelisin. İyi olacağına eminim. Bunu duyduğuma sevindim. Konaklamamız için rahat bir odamız olacak. Evet, dinlenmek ve rahatlamak için rahat bir yer olacak. Kesinlikle. İyi bir gece uykusu yolculuk sırasında önemlidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Düzenlemelerle ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldin. Her şeyin yolunda gitmesini istiyorum.